arkadaşlar, setimizi tamamladık ve gerçekten yine Lego teknik harika bir sette karşımıza çıkıyor. 42-222 numara Bugatti Chiron modeli gerçekten benim hoşuma giden setlerden bir tanesi daha oldu. Neden bilmiyorum ama bu araba setlerini gerçekten çok beğeniyorum. Özellikle Lego teknik setleri ve Speed Champion setlerin hayranıyım arkadaşlar. Tabii ki Icon setlerinde de bazı böyle klasik arabalar oluyor. Onları da çok beğeniyorum. Yani gerçekten ama bu sette benim hoşuma giden setlerden bir tanesi oldu. Neden? Çünkü dediğim gibi Bugatti, daha önce de birçok Bugatti seti yapmıştı Lego. Ve bu setler gerçekten şıktı. Ve ondan dolayı da ilk önce bu seti aldım ve aldığıma da gerçekten değdi arkadaşlar. Şimdi sizlerle birazcık detaylarından bahsetmek istiyorum setin arkadaşlar. Öncelikle setimizin içerisinden 15 tane sticker olan bir sticker setimiz çıkıyor. Yani bu da bence makul bir rakam. Yani 15 sticker bu set için çok değil. Ancak şöyle bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bunun Speed Champions modelinde biliyorsunuz bazı parça baskılı olarak geliyordu. Bunda baskılı bir parça göremedim. Yani bütün parçaları bir sticker yapıştırarak yapıyoruz. Ancak dediğim gibi 15 tane sticker da çok fazla bir rakam değil bence. Yine kutu içerisinde daha önce giriş videosunda bahsetmiştim sizlere. Asphalt Legend oyununda kullanabileceğiniz bir kod çıkıyor arkadaşlar. Şimdi arzu ederseniz aracın teknik özelliklerinden birazcık bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Araç yine bu tipteki setlerde olduğu gibi üzerinden kontrol edilebiliyor arkadaşlar. Yani üzerinden direksiyonunu kontrol edebiliyorsunuz aracın. Üzerindeki natı kullanarak aracın ön tekerleklerini sağa ve sola hareket ettirebiliyorsunuz. Bir diğer fonksiyonu da bu araçta kapıları açılıp kapanabiliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Aracın kapılarını şu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı şekilde ön kaputu da açılabiliyor arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Bunun haricinde araçta herhangi bir fonksiyon yok. Tabii ki de bir W12 motorumuz var. Motoru şuradan görebilecek misiniz? Bir W12 motorumuz var ve tekerlekleri çevirdiğimiz zaman da motor hareket ediyor arkadaşlar. Bu da bir fonksiyon olarak sayılabilir. Ancak herhangi bir şanzıman, vites geçişi vesairesi yok. Şu şekilde de göstereyim size. Basit bir diferansiyel sistemi var aşağıda. Aracın tekerleklerini çevirdiğiniz zaman motorumuz da hareket ediyor. Araç tamamlandığında arkadaşlar yüksekliği 8 cm, uzunluğu 29 cm, genişliği ise 13 cm oluyor. Ya zaten genelde bu tarz setlerdeki ölçüler buna yakın ölçüler oluyor arkadaşlar. Ve bence gayet de güzel, şık, yani rahatlıkla sergileyebileceğiniz setler. Özellikle şu büyük teknik setlerini sergilemek tabii biraz daha zor oluyor. Özel yerler ayırmanız gerekiyor onun için ama bu setler raflarda vesaire rahatlıkla sergileyebileceğiniz setler arkadaşlar. Biraz da isterseniz kendi düşüncemden bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Bence bu setler Lego teknik serisinde ve hatta Lego serisinde böyle arada kalan setler. Yani ne büyük teknik setleri gibi çok fonksiyonlu setler bunlar arkadaşlar. Ne de Speed Champion setleri gibi görsele odaklanmış setler. Bu setler biraz daha böyle arada kalıyor. Yani birazcık ondan birazcık da bundan gibi oluyor bence. Neden böyle düşünüyorum peki arkadaşlar? Dediğim gibi kapıların açılması, ön kaputun açılması ve üstten hareketin dışında herhangi bir teknik özelliği yok setin öncelikle. Görselliğe baktığımız zaman Speed Champion setlerine geçtiğimiz günlerde size bir set paylaşmıştım. Bugatti Speed Champion seti. Orada dikkatinizi çekmiştir. Aracın tekerlekleri bile güzel bir şekilde, görseli odaklanmış şekilde, baskılı şekilde geliyordu. Jantları vesaire çok güzel. Ancak şu aracın tekerleklerine bakar mısınız? Ya Bugatti bir araç yapıp bu şekilde jantlar bence kullanılmamalı. Yani biraz daha görsele önem verilmeli bu setlerde. Görsele odaklanan kısımlar yok mu? Tabii ki de var. Mesela aracın ön tarafını göstereyim sizlere. Gayet şık bir ön tampon yapılmış. Arka tampon da aynı şekilde gayet şık. Ancak dediğim gibi Speed Champion setlerinde şu var. Aracın dış görüntüsü olabildiğince yakın, olabildiğince harikaya yakın yapılmaya çalışıyor. Büyük teknik setlerinde var, olabildiğince fonksiyonlar artırılıyor. Yani teknik özellikler artırılıyor. Ancak bu setlerde genellikle birazcık Speed Champions'a benziyor. Evet, ön tampon güzel, arka tampon güzel ama jantlar, işte aracın diğer kısımları çok önem verilmiyor. Yani çok gerçeğe yakın yapılmıyor. Öyle söyleyelim. Daha doğru olacaktır. Ve aynı zamanda çok fazla teknik özellik yok. Ya ben bundan dolayı bu setleri aslında çok sevmiyorum. Sadece Bugatti olduğu için aldım bunu. Yani bu ölçekte zaten 2 tane daha setim var benim. Geri kalan hepsi Speed Champions ve daha büyük setler ve dediğim gibi Icons temasında olan setler arkadaşlar. Yani soracaksınız bu sete ne eklenebilirdi? Atıyorum bu üstten kontrolü direksiyondan da kontrol edilebilir hale getirebilirlerdi. Tabii bu bize direksiyonu buradan elimizi sokup direksiyondan tekerleği kontrol edeceğiz mi? Hayır. Ama seti teknik olarak zenginleştirmiş olacak. Bunu yapmadıkları için ben birazcık eleştiriyorum bu konuda Lego'yu açıkçası bu setlerde. Şöyle aracın birazcık da görsellerini sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Görüntülerini paylaşayım. Ondan sonra da yavaş yavaş videomuza son verelim.
Az önce zaten göstermiştim. Aracın ön görüntüsü gerçekten şık bence. Güzel duruyor, agresif duruyor. Arkası da yine bence gayet şık olmuş, güzel gözüküyor. Ama dediğim gibi tekerlekleri berbat bence. Yandan görüntüsümüz de bu şekilde aracımızın. Alt takımına baktığımız zaman da alttan görüntüsü de aracımızın bu şekilde arkadaşlar. Şu arkada görüyorsunuz diferansiyel kısmımız ve motorun alt tarafı burası. Üstten baktığımız zaman da yine bu şekilde bir araçla karşılaşıyoruz. Şu Bugatti yazısı şurada yalnız çok güzel olmuş. O hoşuma gitti. Evet, Lego'nun Ocak ayında satışa sunduğu 42-222 numaralı Bugatti Chiron setimiz de bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz yorumlarınızı bu video hakkındaki veya bizim kanalımız hakkındaki yorumlarınızı bizlerle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok memnun oluruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.